Beni dünyanın her bir yerinden seyreden vatanımın değerli insanlarını saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Değerli izleyiciler, kanalıma hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Bugünkü haberimiz Kapıkule'de rüşvet operasyonu. 38 memuruna gözaltı, bir haber sitesi bana böyle ulaştı. Öbür haber sitesi şöyle ulaştı. Kapıkule sınır kapısında memurların rüşvet aldığı anlar kamerada. Evet, doğru duydunuz ve bunun yanı sıra çeşitli türlü haber sitelerinden bu haber bana geldi. Ben de tabii ki Sıla Yolu videoları size yaptığım için düşündüm taşındım, bu haberi size iletmek istedim. Bu haberden sonra size Sıla Yolu üzerinde çok mühim bilgiler vermek istiyorum. 2025 senesinde nelere dikkat etmeniz lazım? Sınırlarda mağdur kalmayın, yollarda mağdur kalmayın. Değerli izleyiciler, videomu sonuna kadar izleyin. Bilgiler hoşunuza giderse, haberim hoşunuza giderse, ben hoşunuza gidersem bir like verirseniz tabii ki sevinirim. Abone olmayan arkadaşlar da şimdi abone olurlarsa, ailemize katılırlarsa sevinirim, gurur duyarım. Şimdiden teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz abone olmak ücretsiz. Bunu ara sıra dile getiriyorum. Şimdiki haberimiz, nereden okuyorsun bunu derseniz, merak ediyorsanız pardon, haberler.com'dan geldi bu haber bana değerli izleyiciler. Kapıkule sınır kapısında memurların rüşvet aldığı anlar kamerada. Tabii ki gider araştırırsanız internetten de o görüntüleri görebilirsiniz. Kapıkule sınır kapısında rüşvet operasyonunda 38 gümrük memuru gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 350 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Olayın yankıları sürerken memurların rüşvet aldığı anların görüntüsü de ortaya çıktı. Değerli izleyiciler, haberime devam etmeden evvel şunu da dile getirmek istiyorum ki yaşım 58, defalarca Kapıkule'den geçtim. Ne rüşvet verdim ne de rüşvet istendi. Onun için ben bu haberi okuyunca biraz afalladım. Çünkü Murat Bozdağ'ın başına böyle bir şey gelmedi. Öbür sınırlarda, şimdi hangi sınır olduğunu size söylemeyeceğim ama sizler benden daha iyi biliyorsunuz, Sıla yoluna gidenler. Çorba parası çok istendi. Komşu çorba parası diye çok istendi. Yalnız şunu da dile getirmek istiyorum ki hem vermek yasak hem de almak yasak. Yani vermek de yasak. Dikkat. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kapıkule sınır kapısında görevli gümrük muhafaza memurlarına yönelik rüşvet soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 38 gümrük görevlisi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 350 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Olayın yankıları sürerken memurların rüşvet aldığı anların görüntüsü de ortaya çıktı. Teknik takip başlatıldı. Edirne Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü tarafından ortak yürütülen çalışmalar kapsamında Ocak ayında teknik ve planlı istihbari faaliyet başlatıldı. Yapılan takipte Türkiye'ye giriş ve çıkış yapan kişilerden rüşvet alındığına yönelik bulgular elde edilmesi üzerine peronlara gizli kameralar yerleştirildi. Eş zamanlı operasyon düzenlendi. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde Kapıkule sınır kapısında görevli 38 gümrük muhafaza memuru hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilere ait adreslerde eş zamanlı aramalar yapıldı. Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı ATAK timleri, İstihbarat Başkanlığı Teknik Şube Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza ekiplerinin desteğiyle düzenlenen operasyonda 38 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 14.600 dolar, 21.325 avro ve 89.800 lira nakit para ele geçirildi. Ayrıca rüşvet verdikleri iddia edilen 350 kişi hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor. Değerli izleyiciler, yani bu rüşvetleri verenler de ceza çekecek. 350 kişi hakkında
yakalama kararı çıkarılmış. Şimdi buna benzer bir olay daha olmuştu. Haberler.com'dan da kısaca o haber yazıyor. Mersin'de de 91 kişi tutuklanmıştı. Bakın bu işin içinde biraz altın da var. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 2024 yılının Aralık ayında gerçekleştirilen operasyon sonrası hakimlikçe aralarında Serbest Bölge Gümrük Müdürü ve Gümrük Müdür Yardımcısının da olduğu 24 gümrük görevlisi ile 67 gümrük müşaviri tutuklanmıştı. Bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Yüklü miktarda para ve altın ele geçirilmişti. Gözaltına alınanlar arasında gümrük ve görevlileri, müşavirleri ve çalışanlarından da olduğu operasyonda 128.500 lira, 40.355 dolar, 42 gram külçe altın, 18 bilezik, altın kemer, 2 altın zincir, reşat altını, 64 tam, 11 yarım ve 63 çeyrek altın, 3 ruhsatsız tabanca, 371 fişek, 9 saat ve uyuşturucu hapların ele geçirildiği bilgisine yer verilmişti. Bu haber geçen sene Aralık'ta olmuştu değerli izleyiciler. Bu haberleri şimdi size haberler.com'dan okudum değerli izleyiciler, tekrar söylüyorum. Öbür haber sitelerinden de bu haber bana bugün ulaştı. Ama tekrar söylüyorum, çocukluğumdan beri Türkiye'ye gider gelirim. Bana yani Kapıkule sınır kapısında benim başıma böyle bir şey gelmedi. Benden ne istendi ne de verdim. Şimdiye kadar ben zaten bir şey götürmedim, büyük bir şey, vergisini verecek ama eskiden götürüyorduk. Ona göre tabii ki vergisini verip geçiriyorduk. Bizden böyle bir rüşvet istenmedi. Bunu da dile getirmek istiyorum, yanlış anlaşılmasın. Değerli izleyiciler, şimdi Sıla yoluna gidecekler. Bakın geçen senede Ocak ayından itibaren defalarca videolar yaptım. Dikkat edin. Bilhassa belgeler. Pasaportunuz, kimliğiniz, ehliyetin süresi, bunlar çok mühim. Değerli izleyiciler, Sıla yoluna gideceksiniz. Sıla yoluna 2 hafta kalıyor. Murat Bozdoğan'a bu sefer soruyorsunuz. Benim pasaportun tarihi geçmiş, ben gidebilir miyim? Nasıl gidebilirim? Türk kimliğinden gidebilir miyim? Nasıl olacak? Nasıl bitecek? Hem sizler mağdur kalıyorsunuz hem de tabii ki benim için de üzücü oluyor. Size bu haberi iletemediğim için, duymadığınız için. Onun için değerli izleyiciler, sizler de videolarımı paylaşırsanız daha da fazla insanlar duymuş olur, benim sesimi duymuş olur. Bakın, belgeler en mühimi. Yiyecek, içecek mühim değil. Onu evde unutsanız da yolda alırsınız. Her yer yiyecek, içecek dolu. Her yerde yakıt istasyonları var. Her türlü her şey satılıyor. Ama belgeler, arabanın ruhsatı, araba sizin üzerinize değilse vekaletname çıkaracaksınız. Bunları unutmayın. Hatta eşinizin üzerinedir. Eşiniz uçakla gider, siz arabayla gidersiniz. Size vekaletname vermesi mecbur. Sigorta kağıdınızı yanına alacaksınız. Ehliyetini evde unutup da Türkiye'ye yola çıkan var. Sırbistan'da aklı başına geliyor. Sırbistan gümrüğünde. Onun için tekrar söylüyorum. Ehliyetini yanına alın. Kimliğiniz, AB pasaportunuz varsa AB pasaportunuz, Türk pasaportunuz varsa Türk pasaportunuz, Almanya'da oturma müsaadesinden beraber yola çıkın. Şimdi düşünüyorum ki her şeyi galiba söyledim. En mühim olan bunların tarihleri değerli izleyiciler. Yani tarihleri kontrol edin. Gidiş dönüş yeterli mi? Bazı ülkeler diyor ki 6 ay daha fazla tarihi olması lazım. Neden? Yani bir yere gittiğiniz zaman orada başınıza bir şey gelirse hesapladığınız tarihte geri dönemiyorsunuz. Belki bir Allah muhafaza bir kaza olmuştur, bir şey olmuştur. Hastanede olursanız geri dönemezsiniz. Onun için mümkünse birkaç ay daha fazla olsun. Ama pasaport aslında son gününe kadar geçerlidir.
Sana memur diyemez yani buradan geçemeyeceksin diye. Son gününe kadar geçerlidir. Bu böyle. Ama başınıza bir şey gelirse onun için ülkeler diyor ki 3 ay daha uzun olsun, 6 ay daha uzun olsun. Onun için yani bu detaylı var. Şimdi değerli izleyiciler, beni seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim. Tabii ki yorumlar açık. Her seferki gibi kimseye hakaret etmeden, küfür etmeden lütfen rica edeceğim. Hakaret etmeden, küfür etmeden düşündüklerinizi tabii ki yazabilirsiniz. Ve tekrar teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için, like verdiğiniz için, abone olduğunuz için. Kendinize dikkat edin, sağlığınıza dikkat edin. Sıhhatli kalın, benimle kalın. Hoşça kalın Murat.